Kendine çeken olağanüstü bir çekim merkezi Sultanahmet. Yaz kış durmadan ziyaret edilen cami yüzyıllardır bitmeyen bir ilgi görüyor. 28,000 pieces of tile inside. That's why we says Blue Mosque. You can go out and you can ask someone where is the Sultan Ahmet Mosque. Nobody can show to you especially. The Turkish name and the touristic name is a little different. That's why the tourist people they always says here the Blue Mosque. Dünyanın her köşesinden gelen insanlara kucak açan Sultanahmet Camisi'ne turistler Blue Mosque yani Mavi Cami diyorlar. Aslında Mavi Cami denmesinin pek çok nedeni var. Kimine göre içindeki çinilerden, kimine göre ise Marmara'ya saçtığı güzellikten. Sultanahmet Camii şu halde 1609-1616 yılları arasında Türk sanatının bir şaheserlerinden biri olarak, en büyüğü değil fakat biri olarak yapılmış ve buna göre de süslenmiştir. Bu süs daha dışarıdaki kapı kanatlarından dahi kendisini gösterir. Bunlar bronzdandır, altın yaldızlıymış bunlar. Bunların üzerlerindeki nakışları dikkatle tetkik edin, görürsünüz. Yani onlar alelade böyle bronz lavhaları çivileyerek yapılmış değildir. Üzerleri nakışlıdır bunların. Kapı kanatlarının. Ondan sonra cami bir şadırvan avlusundan sonra caminin kendisi de işte söylediğim gibi 4 yarım kubbeli sisteme göre ve 6 minareyle böyle desteklenmiş olarak yükselir. Bunun içi de aynı şekilde tezyin edilmişti. Yalnız bu süslemenin geç devirlerde bozulduğu anlaşılıyor. Bu birkaç bunun şeysi var elimde, delili var. Onları da burada söylemeden geçemeyeceğim. Çünkü bunların milletin de öğrenmesi lazım. Bunun pek kimse farkında değil. Buna bir defa turist rehberleri son 50-60 yıl içinde bir isim uydurdular. Mavi Cami diye. Mavi Cami diye bir şey yok İstanbul'da. Bu Sultanahmet Camii'dir. Mavi Cami nereden çıktı? Bunun içine 19. yüzyılda Rum ustalara badana yaptırmışlar, nakış yaptırmışlar. Ve onlar da çivitleme artık nereye mavi mavi boyamışlar bütün caminin içine. Buradan içine mavi bir renk hakim. Çinileri var. Fakat çinilerinde laleler var, bilmem ne çiçekler. Fakat onlarda da mavi fon esas. Onlar oradan ilham alarak yapmışlar bunu. Fakat çiniler başka, o boyalar başka. Ve şu kadarını söyleyeyim. Bizim yabancı hocalardan biri, bunlar 50 sene önce, 60 sene önce, boş zamanlarında camileri falan geziyor. Bir gün bana fakülteye geldi. Benim hocamdı yani, beraber çalışıyorduk. Ben asistanıydım onun. Ondan sonra dedi Sultanahmet Camii'ne gittim dedi. Yukarıdan dedi, tam oradayken dedi pat diye bir sıva düştü dedi. Aldım getirdim dedi. Şöyle bir parça. Büyük yazılardan birinin bir kenarı. Koyu nefti üzerine, koyu yani böyle yani siyaha yakın bir yeşil renk üzerine altın yaldızlı bir yazının bir parçası altınla yazılmış. Fakat kabuk halinde bir sıvanın üzerine yapılmış bu. Onun altında esas sıva var. Yani ta ilk yapıldığı zamanki sıva var. O da görülüyor. O renk değil. Açık uçuk mavi ve üzerine gene altın yaldızla yazı var. Fakat yazı aynı yazı değil. Aynı harfin kuyruğu değil. Yani esas orijinal renkler hiçbir zaman restorasyonlarda kullanılmamış.
1. Ahmet'in kendi adına yaptırdığı Sultanahmet Camii bir bahçeyi andıran çinilerle süslüdür. Bahar çiğdemleri, laleler, papatyalar, selvi ağaçlarına sarılan üzümler, sümbüller. Yüzyılın İznik Çini sanatının tüm güzelliğini sunan Çinilerin her biri bir tarihi eser. Bunun yapımına 1609'da başlanıyor. 1616'da zannediyorum tamamlanıyor. Yani aşağı yukarı 7 sene sürüyor. Muhteşem bir cami. Tabii kubbe ölçüsü şey kadar değil. Ayasofya gibi değil. Aşağı yukarı 24 metreye yakın çapı. O çünkü 31-33 arası Ayasofya'nın çapı. Fakat statik bakımından harikulade başarılı bir eser. Yalnız cami değil, yalnız bir ibadet yeri değil. Bunun bir defa geniş bir dış avlusu var. Bu dış avluda komşusu bitişiğinde padişahın türbesi var. Bundan başka medresesi var. Bundan başka Darüşşifası var. Yani hastanesi var. Bundan başka Marmara tarafında boydan boya bir arastası yani çarşısı var. Kapalı çarşı tipi dükkanlardan kagir, kemerli dükkanlardan oluşan bir şeysi var. Çarşısı var, arastası var. Ondan sonra yani büyük bir külliye ve etrafa serpiştirilmiş durumda. Maalesef bunları biz korumamışız. Hiçbir külliyeyi zaten bu Osmanlı medeniyetinin, Osmanlı sanatının gerçekten enteresan bir buluşudur bu külliyeler ve bunlar da bol miktarda değildir. Birkaç tanedir. Biz bunları dahi korumasını bilemedik. Cami geniş bir avlu içinde. Ondan sonra meydana bir takım kapılarla bağlantılı bu dış avlusu. Ve bu dış avlunun kapılarının üzerlerinde sübyan mektepleri var. Altlarında da sebiller var. Aynı şekilde sebiller şeyde de var. Arka taraftaki yani Marmara tarafındaki Arasta'nın başlangıç noktalarında. Bu dış avlunun içinde olan cami ve esas şadırvan avlusu bir kitle teşkil ediyor. Ve bu kitlede biliyorsunuz 6 tane minareyle yegane 6 minareli cami bu. Bir takım işte halk rivayetleri yok efendim işte Fetih'ten itibaren 6. padişahmış da onun için 6 minareli olmuş da yok işte Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan itibaren bilmem kaçıncı padişahmış da bunlar aslında bir takım halk rivayetleri. Bunlara ben fazla değer vermiyorum. Mesela Süleymaniye içinde de böyle şeyler vardır. Rivayetler vardır. Bunlar bir kısmı eskidir. Bir kısmı sonradan yaratılmıştır. Mesela şey vardır Süleymaniye Camii için. Çocuğun biri gelmiş bakmış. Aa demiş bu minare eğri demiş. Onun üzerine Sinan demiş pekala demiş. Bir ip bağlattırmış minareye. Oradaki bütün ırgatlara, adamlara minareyi çektirmiş. Ondan sonra düzeldi mi şimdi demiş. Çocuk düzeldi demiş. Ondan sonra ya demişler bir çocuğun sözüyle bu yapılır mı demişler. Zaten düzeleceği falan yok. Zaten düzgün minare. Ondan sonra ya demiş bu